12 Şubat 2023 haberlerinden sunmaya devam ediyorum. Gaziantep'te yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun ile 328'i yaralı 545 kişi nakledildi. TCG Bayraktar, TCG Sancaktar şu ana kadar 421 kişiye sağlık hizmeti verdi. İskenderun Üst Komutanlığımız depreme maruz kalmalarına rağmen imkanlarını seferber etti. Tek korkumuz onlara bir şey olmasıydı. Gaziantep'te depreme hastanede yakalanan sağlık çalışanları kendi canlarını hiçe sayarak küvezdeki bebekleri korumuşlardı. Hemşire Gazel Çalışkan o anları TRT Haber'e anlattı. Haberi geçilmiş. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok. Hidroelektrik santrallerinde de sorun yok. Atatürk ve Yarseli barajları ile ilgili iddialar asılsızdır. Çatlaklar tehlike arz etmiyor. Asi Nehri Afrin kanalına yönlendirildi. Su seviyesi geriletildi. DSİ anlık kontrolleri yapıyor. Herhangi bir risk söz konusu değil açıklamalarını yapmış. ...150. saat müjdesi başlığıyla depremin 7. gününde enkazdan bir çocuk daha kurtarıldı haberi verilmiş. Ekranda görüyorsunuz. Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket etti haberi verilmiş. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 146. saatte mucize enkazdan bir çocuk daha yaralı olarak çıkarıldı haberi verilmiş. Adıyaman'da 152. saatte gelen mucizeler, bir çocuk ve bir genç kız daha enkazdan kurtarılmış. Hava kuvvetlerine ait uçaklar depremden kurtulan vatandaşların tahliyesine devam ediyor. Pilotlar depremzede çocukları kokpitte ağırladı haberi verilmiş. İyi ki varsın Mehmetçik, bu öpücükler sana. Adıyaman'da karla kaplı dağ köyüne askerler helikopterle yardım ulaştırdı. Depremzedenin sevinç gözyaşları kameraya böyle yansıdı haberi verilmiş. Gaziantep Futbol Kulübü 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldı haberi verilmiş. 153. saatte Adıyaman'da bir genç kız daha enkazdan kurtarılıyor haberi geçilmiş. Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı haberi verilmiş. Depremzedeler için telefonlarının açık olması kritik önemde. Ancak kentlerde elektrik yok, şarj problemi yaşanıyor. Çankırı'dan gelen vatandaşlar bu sorunu araçlarını mobil şarj istasyonuna dönüştürerek çözdü. Afet bölgesinde yoğun ilgi gören istasyonlar tüm illeri gezecek şeklinde haber verilmiş. Özel eğitim alan öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan MEP AKUP üyesi yaklaşık 5000 kişilik ekip deprem bölgesinde görevde haberi verilmiş. Adıyaman'da 153. saatte mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Rukiye isimli genç kız enkazdan sağ kurtarılmış. Adıyaman'da 145 saat sonra enkazdan kurtarılan 13 yaşındaki hanım Güllü'nün ekiplerden ricası, bana iğne yapmayın. Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu sitesinin inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alınmış. Suriye'de depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3574'e yükseldi haberi verilmiş. 19.000'den fazla çadır kuruldu. Mehmetçik deprem bölgesindeki köylere çadır ulaştırmaya devam ediyor haberi verilmiş. Depremzedelerin ilaç ihtiyaçları için bölgede kurulan tır eczane ve konteyner eczane sayısı 24'e yükseltilmiş.
Adıyaman'da deprem nedeniyle karayollarında oluşan yarıklar onarılıyor haberi verilmiş. Görüyorsunuz. Maalesef deprem çok hasara yol açtı. Can kaybı da ortada zaten. Deprem bölgelerinde depremzedelerin, tekrar okuyorum. Uçakta ağlatan anons ülkemize geçmiş olsun. Afet bölgelerinden depremzedeleri tahliye eden Türk Hava Yolları'nın Malatya-İstanbul seferinde kabin amiri Seda Polat anonsu güçlükle tamamladı şeklinde haber verilmiş. Depremden etkilenen öğrencileri ikinci dönemde burslu okutma kampanyasına 50 ildeki 404 okul katıldı haberi verilmiş. Milli Eğitim Bakanı Özer son dakika haberi olarak şu açıklamaları yapmış. 10 ilimizde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara veriyoruz. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak, uzatma olmayacak şeklinde açıklama yapmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da enkazdan 150 saat sonra kurtarılan küçük kızın başından ayrılmadı haberi verilmiş. Resimlerde görüyorsunuz. Her gelen dua etti. Bu bizim borcumuz. Kahramanmaraş'a İstanbul'dan gelen Saim Buğdacı ve arkadaşları gündüz bölgede arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor. Akşamları cağ kebabı hazırlayarak afetzedelere ikram ediyor haberi verilmiş. Mehmetçik Afet Seferberliği'nde TSK İstihkam savaş taburuyla havada, karada, denizde depremzedelere el uzatıyor haberi verilmiş. İmkanlarını kullandırıyor, evet. Adıyaman depremlerden en çok etkilenen illerden biriydi. Yıkımın boyutu fotoğraflara yansıdı şeklinde ekranı kaplattım, bakabilirsiniz. Maalesef çok ciddi, kötü durum. Hatay'da enkaz altında kalan baba kız taş, kağıt, makas oynayarak hayata tutundu. 101 saat sonra kurtarılan baba ile kız yıkıntıların altında geçen 101 saati TRT Haber'e anlattı haberi verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti haberi geçilmiş. Ulaşımın en zor olduğu bölgelere bile yardım malzemeleri taşıyor, yaralıları tahliye ediyorlar. Jandarma ekipleri depremin ilk anından itibaren 35 helikopterle sahada görevde haber verilmiş. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem soruşturmalarında 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 3'ü tutuklandı, 7'si gözaltında. 114 şüphelinin gözaltı çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesindeki duruşmalar 2 ay durduruldu haberi vermiş. Açıklamalarını yapmış daha doğrusu. Evet, 72 ülkeden 10.336 personel deprem bölgesinde dünyanın dört bir yanından gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Ekrana kaplattım, videoyu durdurup rakamları inceleyebilirsiniz. 2 tane muhabbet kuşu Allah'ıma şükürler olsun. Hatay'da enkazdan muhabbet kuşlarını çıkaran kurtarma ekiplerinin sevinci. Hazal suyunu içti. Hatay'da enkazdan çıkarıldığında su içer misin sorusuna yok daha muayene olmadım yanıtını veren küçük Hazal'ın tedavisi sürüyor haberi verilmiş. Evet, Sağlık Bakanlığı'ndan deprem sonrası su ve besinler ile bulaşan hastalıkları önlemek için uyarılar. Tuvaletleri su kaynaklarından uzak yerlere kurun. Kirlenmiş su birikintilerinden kaçının açıklamaları yapılmış. Son dakika haberi olarak AFAD 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetti açıklamasını yapmış. Deprem bölgesinde kurulan gezici eczaneler afetzedelerin hizmetinde haberi verilmiş.
Asrın felaketi yolları yerle bir etti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde köy yolları deprem nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş maalesef. Görüntüler bu şekilde. Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Hatay'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camii depremde yıkılmış maalesef. 3 gün boyunca herkese yetişmeye çalıştım. İş makinesi operatörü Esat Şeker doğuma günler kala eşiyle depreme yakalandı. Zor bir karar vermek zorunda kaldı. Eşiyle çocuğu mu yoksa enkaz altında kalan binlerce depremzede mi? 158. saatte Hatay'da bir mucize daha. 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkazdan sağ kurtarılmış efendim. 72 saat boyunca annesinin kucağındaymış. Hatay'da enkazdan kurtarılınca muayene olmadan su içmek istemeyen Hazal iyileşiyor haber verilmiş tekrar. 6 gün sonra minicik bir gülümseme. Hatay'da 128 saat sonra enkazdan çıkarılan bebeğin doktoru bu görüntüleri şu mesajla paylaştı. Paşamızın keyfi yerinde. Meksika'dan Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma köpeği Preteo hayatını kaybetti. Haberi geçilmiş. Tabi bu da üzücü, o da bir can. Ağlamayın, yanınızdayız. Kahramanmaraş Askeri Sahra Hastanesi'nde kameraya yansıyan bu sohbet Türkiye'nin yaralarını nasıl sarmaya çalıştığını gösteren bir simge olmuş. Evet, bu da son haberdi. Köpek neden öldü acaba? Onun detayı yazılmamış. Depremsiz günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum.